Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şahane bir baklava tarifiyle geldim. Hazır bayram da yaklaşmışken mutlaka tarifimi denemenizi tavsiye ediyorum. Videomu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ediyorum. Sizleri çok bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. İlk olarak yoğurma kabıma 2 adet yumurtamı ekliyorum. Üzerine 1,5 bardak su ekliyorum. Normal arıtmadan doldurdum. O şekilde kullanıyorum. 1 bardak sıvı yağımı da ekledim. 1 çimdik tuz ekledikten sonra çırpıcı yardımı ile güzelce karıştıracağım. Güzelce karıştırdıktan sonra onları kenara alacağım. Daha sonra kabartma tozumu kabartacağım. Kabartma tozunu kabartmak için 3 yemek kaşığı sirke kullanacağım. Hemen yoğurma kabımı arkaya alıyorum. Kabartma tozumu öne alıp sizlere yakından göstermek için nasıl kabarttığımı göstereceğim. Hemen sizlere yoğurma kabını arkaya aldım. Kabartma tozunu küçükçe bir kaseye aldım. Üzerine 3 yemek kaşığı elma sirkesi kullanıyorum. Daha sonra bir kaşık yardımıyla güzelce karıştırıp kabartıyorum. Bir miktar un ekledikten sonra kabarttığım kabartma tozunu da üzerine ekliyorum. Bir kaşık yardımı ile karıştırıyorum. Daha sonra hamurum yoğunlaşıncaya kadar elimdeki kaşıkla yoğuracağım. Hamurum yoğunlaştıktan sonra elimdeki kaşığı çıkartacağım. Elimle yoğurmaya devam edeceğim. Baklava hamuru yoğururken veya başka hamur işleri yaparken dikkat etmeniz gereken en önemli nokta hamuru güzel yoğurmaktır. Eğer hamuru güzel yoğurmazsanız istediğiniz sonuçları elde edemezsiniz. O yüzden hamur işlerine başlarken lütfen hamurunuzu güzel yoğurun. Güzel yoğurun ki kaliteli sonuçlar alın. Bu şekilde yoğunlaşıncaya kadar karıştırıyorum. Hamurum yoğunlaşmaya başladı. Hemen kaşığımın üzerine bir miktar un serperek kaşığımı hamurun içerisinden çıkartıyorum. Daha sonra bir süre yoğurma kabında yoğuracağım. İyice yoğunlaştıktan, katılaştıktan sonra tezgahıma alacağım. Tezgahta da bir 5-6 dakika kadar mutlaka yoğurmanızı tavsiye ediyorum. Gerekirse dakika tutmanızı istiyorum. Bu şekilde güzelce hamurunuzu yoğurmanızı istiyorum. Gerçekten çok güzel bir hamur, çok lezzetli bir hamur. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Normalde ben çok ev baklavası yaparım ama gerçekten bu hamuru denedikten sonra başka baklava hamuru denemedim. Normalde sütlü tarifler de denedim ama samimi bir şekilde söylüyorum, gerçekten en lezzetli hamur bu oluyor arkadaşlar. Mutlaka deneyin diyorum. Denedikten sonra da o değerli yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Normalde ben baklava siparişleri de alıyorum, yapıyorum. Gerçekten çok beğeniliyor bu tarif. Çok lezzetli, bir de çok hafif oluyor zaten. Hamurun içerisinde süt ve süt ürünleri olmadığı için o da ekstra bir kıyırlık, bir çıtırlık sağlıyor. Bu arada ben hamurumu tezgaha aldım. Hamurumu tezgahta bu şekilde 5-6 dakika kadar yoğuracağım. Dilerseniz daha fazla da yoğurabilirsiniz. Ne kadar yoğurursanız o kadar güzel olacağına emin olabilirsiniz. Hamurumu bu şekilde yoğuruyorum. Toplamda 6,5 bardak un kullandım. Unun markasına göre değişiklik gösterebilir. Sizler daha az veya daha çok kullanabilirsiniz ama lütfen kontrollü ekleyin. Hamurumuz orta sertlikte bir hamur olması gerekiyor. Yumuşak olmayacak, sert de olmayacak. Bu şekilde güzelce yoğuracağız. Dediğim gibi toplamda 6,5 bardak un kullandım. Sizler 7 bardak kadar da un kullanabilirsiniz. Yeter ki güzel bir hamur yoğurun. Videomu buraya kadar izlediyseniz sizlerden ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı fikirleriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videomu sevdiğiniz kişilerle de paylaşabilir. Bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Bu arada ben hamurumu yoğurmaya devam ediyorum. Azar azar un kullanarak bu şekilde hamurumu güzelce yoğuruyorum. Hamurumu güzelce yoğurduktan sonra toparlayacağım. Daha sonra hamurumu 8 eşit parçaya bölüp 8 adet beze hazırlayacağım. Eğer sizler çok fazla büyük açamıyorsanız isterseniz 10-14 beze de hazırlayabilirsiniz. Tamamen sadece dikkat etmeniz gereken açabildiğiniz kadar ince açmanız gerekiyor. Ne kadar ince açarsanız o kadar güzel olacaktır. Hemen bir hamur kartı ile
Hamurumu göz kararı 8 parçaya bölüyorum. Daha sonra bezelerimi hazırlıyorum. En büyük parçadan başlayarak bezelerimi hazırlıyorum. Avucumun içerisinde sıktıktan sonra fazla kısım elimde kalıyor. Hemen onu kenara alıyorum. Bezelerimi bu şekilde eşit bir şekilde bezelerimi hazırlamış olacağım. Bezeleri ne zaman hazırlarsam aklıma kayınvalidemin sözü gelir. Hemen sizlerle de paylaşayım. Kayınvalidem eğer beze hazırlarken bezeleriniz eşit olmuyorsa dostunuzu ve düşmanınızı tanımıyorsunuz der. Ama Allah'tan ben bezeleri eşit hazırlamayı biliyorum. Benim bezelerim zaten hep eşit geliyor. Dostumu düşmanımı tanıyor muyum bilmiyorum. Sizlerle de bunu paylaşmak istediğim bezelerimi hazırlamaya devam ediyorum. Bezeleri hazırladıktan sonra üzerini güzelce kapatmalısınız. İsterseniz bir poşet geçirebilirsiniz veya benim gibi streç filmle de kapatabilirsiniz. Daha sonra üzerine bir mutfak bezi de atın. Bu şekilde 2 saat dinlendirin. İsterseniz vaktiniz varsa 2-3 saatte dinlendirebilirsiniz. Ben video çektiğim için sadece 2 saat dinlendirdim. Ona rağmen çok güzel açıldı. Bezelerimi hazırlamaya devam ediyorum. Gerçekten videonun bu kısımlarını çok fazla kesmedim. Daha açıklayıcı olması açısından. Hemen seri bir şekilde bezelerimi tamamlayacağım. Üzerini kapatacağım. Daha sonra diğer malzemelerimizi hazırlamaya başlayacağız. Diğer malzemelerimiz şerbetimizi hazırlayacağız. Daha sonra kaymağımızı hazırlayacağız. Kaymağımızın soğuk olması gerekiyor. Şerbetimizin soğuk olması gerekiyor. Bunları hazırlamamız gerekiyor. İsterseniz hamura başlamadan önce de şerbetinizi ve kaymağınızı hazırlayabilirsiniz. Hemen hamurumu hazırladım. Üzerini bir streçle kapatıyorum. Daha sonra da bir mutfak bezi atıyorum dediğim gibi. Lütfen atlamayın, hava almasın. Hava alırsa kuruyacaktır ve dilediğiniz gibi açılmayacaktır. Hemen hamurumu kenara alıyorum. Kaymağımı yapmaya başlıyorum. Kaymağı için 6 bardak irmik tavama aldım. Üzerine 3,5 bardak sütümü ekliyorum. Normalde ben göz kararı yapıyorum. Sizler için ölçü vermek adına kaşık ve bardak ölçüsü kullanıyorum. Hemen irmiğim biraz az geldi. Bir yemek kaşığı daha ekledim. 5 kaşık eklemiştim. Bununla birlikte 6 kaşık oldu. Daha sonra güzelce karıştıracağım. Orta ateşte kaynayıncaya kadar karıştırıyorum. Kaynadıktan sonra ocağın altını kısacağım. Bu şekilde de bir 4-5 dakika kadar yoğunlaşıncaya kadar karıştıracağım. Çok az sıvı kıvamda olması gerekiyor. Çünkü soğuduktan sonra da katılaşıyor. Katılaştıktan sonra ilk olarak balkona alıyorum. Balkonda soğuduktan sonra buzdolabına alıyorum. Buzdolabında da 1 saat kadar bekletiyorum. O şekilde hazır oluyor. Sizler dilerseniz dediğim gibi baklava hamuruna başlamadan önce de hazırlayabilirsiniz. Videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadar püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. İsterseniz oradan da bakıp malzemelerinizi hazırlayabilirsiniz. İrmiğim koyulaşmaya başladı. Bu aşamadan sonra altını tamamen kısmışım zaten. İyice yoğunlaştıktan sonra size kıvamını birazdan göstereceğim. Kıvamı tam olarak da bu şekilde olması gerekiyor. Bu şekilde olduktan sonra hemen balkona alıyoruz. Ara ara karıştırarak soğutuyoruz. Daha sonra buzdolabına alacağız. Yine ara ara karıştırmanızı tavsiye ediyorum. Karıştırmasanız da sorun olmayacaktır. Ben buzdolabında 1 saat kadar beklettim. Eğer vaktiniz varsa daha fazla da bekletebilirsiniz. Ama bu koyuluk bence tam oluyor. Piştiği zaman da gerçekten çok güzel oluyor. Hemen kaymağımı kenara alıyorum. Şerbetini hazırlıyorum. Şerbeti için 5 bardak şekerimi tencereme aldım. Üzerine 5,5 bardak suyumu ekliyorum. Daha sonra güzelce karıştırıyorum. Ara ara karıştırarak kaynatıyorum ki şeker dibine çöküp yapışmasın. Şerbetimiz kaynamaya başladıktan sonra hemen ocağın altını kısacağız. O şekilde 25 dakika kadar kaynatacağız. Bazen sorular geliyor. Gerçekten hani şerbetin suyu azalmıyor mu? Gerçekten azalmıyor. Zaten yarım bardak ölçüyü ekstra buharlaşacağı için veriyorum.
5,5'a 5 olduğu için gerçekten azalma olmuyor. Tam geliyor. Son 2 dakikada birkaç damla limon ekleyip şerbetimizin altını kapatıyoruz. Soğumaya bırakıyoruz. Bu arada yufkalarımı açmak için nişasta ve un karışımı hazırlıyorum. 2 bardak mısır nişastası, 1 bardak unu ekledim. Bu şekilde karıştırıyorum. Gerçekten daha güzel açılıyor. Nişastayla açamayanlar bu şekilde daha rahat ve daha güzel açabilirler. Normalde ben nişastayla da açıyorum ama gerçekten bu şekilde açtığım zaman daha güzel açılıyor. Hemen bir tane bezemi alıyorum. Diğer bezelerimin üzerini güzelce kapatıyorum. Hava almaması gerekiyor dediğim gibi. Hemen hamurumu açmaya başladım. Bu aşamaları biraz hızlandırıyorum. Videonun çok uzun olmaması ve sizlerin çok sıkılmaması için. Baklava yufkası açarken dikkat etmeniz gereken çok fazla ortalara bastırmamaktır. Kenarlara daha çok çalışmanız gerekiyor. Ellerime dikkat ederseniz daha çok kenar kısımlarda gidip geliyor. Orta kısmı zaten kendiliğinden açılacağı için orta kısma çok bastırmanıza gerek yok. Başta nişastayı biraz fazla kullanıyorum. Daha sonra gördüğünüz gibi sadece serpiştiriyorum. Yapışmamasını sağlıyorum. Sadece o yüzden kullanıyorum. Sizler de bu şekilde açarsanız gerçekten güzel açılacaktır. Zaten sona doğru çok fazla da nişasta kullanmıyorum. Çünkü nişasta kullandığınız için bir süre sonra zaten o nişasta hamura biraz işlediği için hamur bir süre sonra yapışmamaya başlıyor. Hamuru dilediğiniz gibi incecik açtıktan sonra açabildiğiniz kadar açmanızı tavsiye ediyorum. Ne kadar ince olursa o kadar güzel olacaktır. Baklava tarifini ilk defa deneyenler için yamuk olabilir, yüz yuvarlak olmayabilir. Sadece biraz ince olması yeterli olacaktır. Açabildiğiniz kadar açın bu hamuru. Gerçekten çok kolay. Oklavayı tutabiliyorsanız gerçekten bu hamuru açabilirsiniz. Çok güzel bir hamur oluyor. Mutlaka deneyin. Denedikten sonra da o değerli yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Olumlu veya olumsuz bütün yorumlarınızı bu videonun altına yapabilirsiniz. Videomu buraya kadar izlediyseniz hala bana yorum yapmadıysanız sizlerden ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Bu arada ben hamurumu açmaya devam ediyorum. Gerçekten çok güzel açılan bir hamur. Ayrıca çok lezzetli bir hamur. Yaptığınız zaman kaç dilim yediğinizi sizler bile sayamayacaksınız. Ben bugün yaptım ve 3-4 dilim yedim. Gerçekten hiçbir şekilde insanı baymıyor. Çok ağır gelmiyor insana. Diğer baklavaları yaptığım zaman biraz da olsa ağır geliyor. Ama bu baklava gerçekten hiç ağır olmuyor. Mutlaka deneyin. Size hamurumun inceliğini göstermek için nişasta kabını koydum. Ellerimi de koyduktan sonra hemen biraz daha açtıktan sonra şeklini vermeye başlayacağım. Şeklini verirken dikkat etmeniz gereken, eğer hamurun üzeri çok nişastasızsa çok az nişasta serpebilirsiniz yapışmaması için. Hemen çok azıcık nişasta serptim. Videoda görüldüğü gibi hamurumu bu şekilde düzelttikten sonra oklavada bu şekilde büzüyorum. Eğer açılmıyorsa birazcık gevşetebilirsiniz sıktığınız yerleri. Daha sonra videoda görüldüğü gibi açacağız. Orta kısmı büzgülü olması yeterli olacaktır. Diğer kısımları o kadar da önemli değil. Sadece orta kısmının çok düzgün olması gerekiyor. Çünkü büzgülü kısım orası olacak. Hemen hamurumu düzeltiyorum. Tekrardan büzüyorum bu şekilde. İlk olarak kaymağını koyacağım. Daha sonra da üzerine cevizlerini serpeceğim. Dilediğiniz kadar kaymak koyabilirsiniz. Ben bir tatlı kaşığına yakın kaymak koydum. Ben açtığım yufkayı 8 tane olacak şekilde ayarlıyorum. Kaymaklarımı o şekilde yerleştiriyorum. Daha sonra üzerine hemen cevizimden bolca koyuyorum. Dilediğiniz kadar koyabilirsiniz. Dediğim gibi daha da çok koyabilirsiniz. Daha da az koyabilirsiniz. Miktarı tamamen sizlere bağlı. Hemen üzerine cevizimi serptikten sonra biraz daha büzüştürüyorum. Düzgün olan kısmı üste gelecek şekilde katlayacağız. Bu şekilde katlıyorum.
Diğer tarafı bana daha düzgün geldiği için o tarafı katlıyorum üstüne bu şekilde. Daha sonra videoda görüldüğü gibi şekil veriyorum. Bu şekli verirken güzelce sıkmanız gerekiyor. Eğer açarken çok fazla aşırı nişasta kullandıysanız bu işlemi yapmakta zorlanacaksınız. Çünkü az da olsa hamur kalması gerekiyor. O yüzden lütfen buna da dikkat edin. Son aşamalarda çok fazla nişasta kullanmayın. Hemen bu şekilde kesiyorum. Daha sonra videoda görüldüğü gibi hazırlayıp tepsime alacağım. Gerçekten hem şık oluyor, hem görüntüsü güzel oluyor, hem lezzeti güzel oluyor. Bayramlarda yapabileceğiniz muhteşem bir baklava tarifi. Bence bu baklava tarifini yapın. Herkesi kendinize hayran bırakın. Şeklini çok seviyorum. Yaparken de çok keyif alıyorum ben. Umarım sizler de izlerken sıkılmamış, aksine keyif almışsınızdır. Hemen hepsine şekil verdikten sonra tepsimi alacağım. Gerçekten kenarlarınızı güzel sıkmanız gerekiyor. Tepsimi yakından da göstereyim. Size bu şekilde diziyorum. Dilediğiniz gibi dizebilirsiniz. Ayarlamaya çalışıyorum. Kimisi büyük, kimisi küçük geliyor. Kenar kısımları daha küçük oluyor. Orta kısımları daha büyük oluyor. Sizler de kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Hemen sizler için bir tane daha hamur açıyorum. Aklınızda soru işareti kalmasın diye hamurun çok güzel açıldığını sizlere tekrardan göstermek açısından çok hızlandırılmış bir şekilde bir tane daha yufka açacağım. Yufkayı hazırlarken sizler sıkılmayasınız diye ben biraz kendimden bahsedeyim. Ben 89 doğumluyum. 10 senelik evliyim. 3 tane kızım var. Asmin, Miray, Asel. En büyüğü 8 yaşında. Diğeri 4 yaşında. Diğeri de 2 yaşına girmek üzere. Gerçekten küçük çocuklarla yapmak biraz zor olsa da severek yapıyorum. Tariflerimi de sizlerle paylaşmaktan gerçekten keyif alıyorum. Umarım sizler de tariflerimi denedikten sonra çok beğenirsiniz ve sizlere yararlı ve faydalı olabilirim. Ben yemek yapmayı gerçekten çok sevenlerdenim. Mutfağa girerken keyif alıyorum. Değişik şeyleri yapmaktan, değişik şeyler denemekten gerçekten keyif alıyorum. Elimin de lezzetli olduğunu söylerler. Misafirlerim olsun, yakın çevrem, işte arkadaşlarım. Gerçekten onların desteğiyle açtım. İlk olarak Instagram hesabı açtım. Instagram hesabı açtıktan sonra da takipçilerimin isteği üzerine YouTube kanalı açtım. Tariflerime buradan daha kolay ulaşabilecekleri için gerçekten keyifli oldu benim için de. Sizlere buradan tariflerimi anlatmak bana çok iyi geliyor. Terapi gibi geliyor. O yüzden severek anlatıyorum. Umarım sizler de severek dinliyorsunuzdur. Hemen hamurumu açtım. Hamurumu açtıktan sonra çok az nişasta serpiyorum. Büzdüğüm zaman hamurumun birbirine yapışmaması için. Hemen oklavamı güzelce düzeltiyorum. Daha sonra kenarlardan sıkıyorum. Büzerken açmakta zorlanırsanız dediğim gibi çok az bollaştırabilirsiniz. Hemen sizlere yakından göstermek için daha yakına aldım kameramı. Hemen bu şekilde düzeltiyorum. İlk olarak kaymağını koyacağım. Daha sonra da cevizimden koyacağım. Hemen bir tatlı kaşığına denk gelecek şekilde kaymağını koyuyorum. Gerçekten kaymağı bol olmuyor. Tam geliyor bu şekilde. Ama dilerseniz daha az veya daha da çok kullanabilirsiniz. Kaymak miktarını da isterseniz arttırabilirsiniz. Hemen cevizinden de ekliyorum. Toplamda her yufkadan 8 tane baklava elde etmiş oluyorum. Hemen yanlardan büzüyorum. Daha sonra üzerine katlıyorum. Videoda görüldüğü gibi hazırlıyorum. Bu arada sizlere yağ karışımından bahsedeyim. 150 gram kadar tereyağını erittim. Daha sonra üzerine bir çay bardağı sıvı yağını ekledim. Güzelce karıştırdıktan sonra soğuduktan sonra kullanacağım. Tereyağını erittiğiniz zaman eğer köpüklenme olmuşsa lütfen o köpükleri alın. Eğer o köpüklerle birlikte baklavanızın üzerine eklerseniz baklavalarınızın üzerinde lekeler oluşacaktır. Lütfen buna dikkat ederek hazırlayın. Bu arada baklavanızı hazırladıktan sonra hemen
önceden ısıtılmış fırına koymanız gerekiyor. Bu baklava tarifinde bekletirseniz de yağını çekerse o şekilde de güzel olmuyor. Mutlaka hemen hazırladıktan sonra, yağını sürdükten sonra hemen önceden ısıtılmış 150-160 derecelik fırında güzelce içini çeke çeke pişmesini sağlayın. Baklava pişirirken de dikkat etmeniz gereken en önemli nokta harlı bir ateşte pişirmemeniz gerekiyor. 190 gibi, 180 gibi gerçekten baklavaya çok fazla oluyor. Hemen altı üstü kızarıyor, ortası da hamur kalıyor. Buna dikkat etmek için baklavanızın içerisinin hamur kalmaması için en fazla 160 derecede pişirmenizi tavsiye ediyorum. Bunu fırınınıza göre de ayarlayabilirsiniz. Eğer fırınınızın alt kısmı daha çabuk pişiriyorsa orta tarafa alın. Eğer üstü daha çabuk pişiriyorsa en alt tarafta bir 10 dakika kadar kızarttıktan sonra daha sonra orta tarafa alıp bu şekilde dengeyi sağlayabilirsiniz. Hemen hepsini bu şekilde hazırladım. Sizlere de yakından gösterdikten sonra üzerine tereyağı ve sıvı yağ karışımından gezdiriyorum. Her yerine gelecek şekilde bol bol sürüyorum. Eğer değmeyen yerleri de varsa oralara da fırça yardımı ile sürebilirsiniz. Lütfen diğer baklavanız eğer hamurunuz kalmışsa ona da bu yağdan ayırabilirsiniz. Ekstra bir yağ hazırlamanıza gerek yok. Bu şekilde tam gelecektir. Yağını da güzelce sürdükten sonra hemen sizlere baklavamı yakından göstereyim. Gerçekten çok güzel oldu. Normalde ben çok fazla aşırı da baklava ustası değilim. Ben de sizler gibiyim. Mutlaka sizler de verdiğim püf noktalarına uyarak yaparsanız bu şekilde çok güzel baklavanız olacağına eminim. Hemen sıcak fırına yolluyorum ve fırından alıp geri geliyorum. Evet, tatlımı fırından aldım. Gerçekten çok güzel kızardı. Hemen sizlere yakından da göstereyim. Bu şekilde güzelce kızardı. Bir 5 dakika kadar bekledikten sonra soğumuş olan şerbetimi dökeceğim. 5 dakika kadar bekledim. Hemen soğumuş olan şerbetimi dökeceğim. Dilerseniz fırından çıkmış olan tatlıya 25 dakika kadar ılıttığınız şerbeti de dökebilirsiniz. Gerçekten o şekilde de hamur olmaz. Çok da güzel olur. Ama ben soğuttuğum şerbetimi döküyorum. Şerbetim gördüğünüz gibi oldukça koyu bir kıvamda. Çok fazla da koyu değil. Çok fazla sıvı da değil. Tam orta karar bir şerbet oldu. Güzelce şerbetinden her yerine gelecek şekilde döküyorum. Çok az küçük borcam içinde ayıracağım. Hangi baklava tarifini yaparsanız yapın bu şerbeti kullanabilirsiniz. Bir tepsi baklavaya denk gelecek kadar tam geliyor. Aynı bu şekilde bu ölçülerde bu verdiğim püf noktalarına uyarak hazırlarsanız harika bir şerbet oluyor. Hemen bu kadar da ayırdım. Diğer borcamın üzerine dökeceğim. Yeterli gelecektir zaten. Hemen sizlere şerbetimi döktüğüm baklavamı yakından da göstereceğim. Bu şekilde biraz sallıyorum. Asla üzerini kapatmıyorum. Bazen sorular geliyor, üzerini kapatıyor musunuz diye. Üzerini kapattığınız zaman terleme yapıyor. Terleme yaptığı zaman da damlacıklar baklavaların üzerine gidiyor. O şekilde de baklavalarınız yumuşak olacaktır üst kısmı. O yüzden ben üzerini kapatmıyorum. Bir 3-4 saat kadar bu şekilde dinlendiriyorum. Dinlendirdikten sonra şerbetini güzelce çektikten sonra servis ediyorum. Bir tarifin daha sonuna geldim. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basıp kanalıma hala abone değilseniz kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilir. Yanındaki bildirim zilini açarsanız yeni yapmış olduğum tariflerden anında haberdar olursunuz. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte, başka bir lezzette görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.